çift birim nasıl oluyor? Nasıl çalıştırılıyor ve neler yapmamız gerekecek? Bunlar gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları hepsini teker teker size anlatırım bu videoda. Bir videoyu öncekini ben sildim. Bunun silme sebebim de gerçekten çok basitti. Birkaç tane hata yapmıştım orada ve o hataları ben her zaman elimden geldikçe en doğru bilgileri size anlatmak istiyorum. O yüzden böyle bir şekilde karar verdim, sildim ve tekrardan yükledim. O yüzden lütfen birer tane beğeni ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi çift medeniyet nasıl oluyor? Bu çift medeniyetler ne işe yarıyor? Aslında çok basittir. Çift medeniyet, her medeniyetin bazı özellikleri alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bu kadar basittir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bir medeniyette sadece özel birimlerini alıyorsunuz. Diğer medeniyetinde buradaki buff'ları alıyorsunuz. Yani buradaki gösterilen medeniyet sadece size özel buff'ları, yani askerlerinizin özel buff'ları gösteriyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Özel birimi mesela samuray, piyade içindir, tamam mı? Özel birimlerini alıyorsunuz. Veya hatta mesela bir okçunun mesela özel birimini buradan, birinci medeniyeti oradan gösteren birinci medeniyet sadece bu buff'ları alıyorsun. Bu buff'ları değil, sadece özel birimini alıyorsunuz, yani buradaki özel birimini alıyorsunuz ve sonraki medeniyetimizde, yani gösterilen medeniyette sadece buff'ları alabiliyoruz. Bu nasıl olacak şimdi ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi ben bir piyade olarak söylüyorum size. Gerçekten piyadede bence böyle bir şey olsun. Burada şimdi piyadede birkaç tane medeniyetimiz var. Örnek veriyorum mesela bir Fransa'mız var. Tamam mı? Mesela bir Yunanistan'ımız var arkadaşlar. Yunanistan'da mesela güzel bir özel birimi vardır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mesela 217 savunma, 227 saldırı, 216 sağlık var. Tamam, bunlardan mesela bir tanesini seçebiliyoruz arkadaşlar. Fransa var burada ve yine aynı şekilde mesela Vikinglarımız vardır arkadaşlar. Mesela Vikinglarımızda özel birimi gerçekten yüksektir arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi. Mesela T5'lerimiz buradan alemde 222, 216, 221. Şimdi ben bir piyade olarak özel birimim hangi birim olsun? Yani istiyorum. Sadece özel birimden bahsediyorum. Burada mesela şimdi ben Fransa'yı seçebiliyorum. Burada Yunanistan'ı seçebiliyorum veya hatta Viking'i seçebiliyorum. Ben şimdi özel birimimi gerçekten, yani Viking'leri seçmek istiyorum. Mesela, tamam mı? Değiştire bastım. Özel birimim sadece Viking olacak. Yani buradaki askerlerim, savunmam, sağlığım, saldırım, intikal hızım, yük, gücüm buradan Viking'den geliyor. Peki ikinci medeniyetimizin neleri alıyoruz arkadaşlar? Bu da gerçekten çok önemlidir. Şimdi ben medeniyetimi seçtim. Birinci medeniyetim sadece özel birimlerimin güçlerini aldım. İkinci medeniyete geçersek arkadaşlar, burada mesela ben bir piyadeci olarak ne istiyorum? Sağlık istiyorum. Ya benim piyadenin Viking ve Fransa'yı her zaman söylüyoruz. Mesela Viking gerçekten çok iyidir ve Fransa'nın tabii ki medeniyetin buff'ları gerçekten çok önemli. O yüzden ben bunu direkt Fransa'yı da seçmek istiyorum. Ve buradan da tabii ki gördüğünüz gibi intikal hızını ben buradan tabii ki kıta sağlığını %3, odun toplama hızını %10 ve hastane iyileştirmesini %20 alıyorum. Böyle bir şekilde özel birimim oluşan Viking'da, tamam mı? Ve bu medeniyetin özel buff'ları Fransa'dan gelmesini istiyorum. Ve onaylamaya bastım. Burada şehrim herhangi bir iyileştirme, asker eğitimi veya hatta keşifçiden olmamalıdır. Ve böyle bir şekilde ben bu medeniyeti değiştirdim arkadaşlar. Şimdi buradan direkt çat diye geldim. Buradan direkt medeniyet açılsın buradan. Açıldıktan sonra ben size bazı şeyleri de daha söyleyeceğim. Şimdi buraya tekrardan geldik arkadaşlar. Ve buradan gördüğünüz gibi benim medeniyetim Viking. Burada üstüne tıklarsak arkadaşlar benim sadece özel birimim vahşi savaşçı Viking'de. Ama kullandığım buff'lar Fransa'nın buff'ları kullanıyorum. Yani kıta sağlığını %3 Fransa'da, odun toplama hızı %10 Fransa'da ve hastane iyileştirme hızını da %20 Fransa'dan kullanıyorum. Ama Viking'da sadece özel birim ve buradaki Odin'in kutsaması, yani piyade saldırısı %5 karşı saldırı ve
kıta yükünü %10 artırmasını hiçbir şekilde kullanamıyorum arkadaşlar. Ve bu gerçekten çok çok önemlidir. Şimdi bunlara gelirsek, ben bir piyade olarak ben Fransa'nın yani piyadelerin gerçekten özel birimlerinin güçlü olduğunu, ben Fransa'yı söylüyorum. Yunanistan'ı söylüyorum. Romanya da güçlüdür ama o kadar değildir ve Vikingler. Ben Vikingleri mesela seçtim arkadaşlar. Özel birimim Viking'de olsun ve ikinci medeniyetim, yani medeniyetin özellikleri Fransa'dan seçtim. Peki okçular neler yapıyor? Yani okçular hangi seçimleri gerçekten çok çok iyidir? Bence okçuların özel birimlerinden burada mesela Çin'den bakabiliyoruz arkadaşlar. Çin'in okçu mesela buff'ları burada 227 saldırı var, 222 savunma var ve 212 sağlık var. Arkadaşlar bir eksik olursa, herhangi bir şey olursa da yorumlardan yazabilirsiniz. Ama yine de söylüyorum, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın, ücretsiz bir şeydir. Şimdi mesela burada arkadaşlar özel birimimi mesela ben Çin kullanabiliyorum. Veya hatta mesela diğer birimlerden bakarsak buradaki mesela Kore'nin özel biriminin güçlü, yani gerçekten Kore'nin okçuları gerçekten çok güçlü olduğunu da herkes biliyor. 221 savunma, saldırı, savunma ve sağlık vardır. O yüzden bu ikisinden birisini seçebiliyorsunuz. Mesela benim olursam ben özel birimimi okçudan Çin'den tercih ediyorum. Ve diğer medeniyetim, yani burada değiştirirken böyle özel birimim Çin'den olacak ve buradan da direkt Osmanlı İmparatorluğu seçiyorum. Okçu olursam buradaki bu özel buff'lar, yani medeniyetin özel buff'ları gerçekten çok çok önemlidir. O yüzden okçular da böyle bir şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Peki süvariler neler yapacak? Yani burada süvariler de çok basittir. Süvarilerin gerçekten özel birim olarak, yani en güçlü özel birimlerini burada süvarilerden tabii ki Arabistan'a söyleyebiliriz. Saldırı 227, 212 savunma ve 222 sağlıktır arkadaşlar. Ve Arabistan'ın gerçekten yani özel birimi güçlüdür burada. O yüzden burada bunu alabiliyoruz. Veya hatta burada arkadaşlar yani Almanya'yı da seçebiliyorsunuz. Yine de aynı şekilde, yani buradaki T5'leri gerçekten güçlüdür arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Ama burada bence Almanya'yı seçmeyin. Direkt Arabistan'ı seçin birinci medeniyet olarak ve burada değiştirirken, yani zaten Arabistan özel medeniyetimiz var ve buradan da Almanya'yı seçebiliyorsunuz. Böylesine her iki medeniyetin, yani birinci medeniyetiniz, seçtiğiniz medeniyet değiştir yaptınız ya, özel birimlerini ve buradan da direkt burada değiştire basarsan buradan da tabii ki o medeniyetin özellikleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böylesine değiştirecek. Şimdi burada çok önemli bir noktamız var arkadaşlar. Bu noktayı da asla ve asla unutmayın. Yani burada Vikinglara, burada eğer ki bir yanlış yaparsanız 10k cevheriniz gidecek. Bu 10k cevher gitmesini ne anlama geliyor? Size bunu söyleyeyim. Şimdi buradan arkadaşlar burada direkt kıta sağlığını mesela %3. Bu bir yanlıştır. Yani arkadaşlar, yani böyle bir şey söyleyeyim, yani burada çok affedersiniz, bunları alıyorsunuz ama eğer ki burada kırmızı şeye basarsınız arkadaşlar, yani sadece önceki medeniyetinize, yani seçtiğiniz medeniyet ne olacak? Tabii ki burada Viking'e geri dönüyorsunuz. Yani hem özel birim Viking'de olacak hem de burası Viking'de olacak. Özellikleri, yani birimin özellikleri, yan medeniyetin özellikleri olacak. O yüzden bunlara gerçekten çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tekrardan söylüyorum. Piyadeler, ben olursam ben kendi seçimimi söylüyorum. Ben kendime ana birliğimi, yani direkt değiştirirken de Viking'i seçiyorum ve buradan direkt buff'ları Fransa'yı seçiyorum. Okçular olursam ben yine de buradan okçular için özel, yani birimlerini tabii ki okçuyu, Çin'i seçiyorum ve diğer tarafında tabii ki Osmanlı İmparatorluğu medeniyet olarak tabii ki kral medeniyetin buff'larını alacağım. Çünkü buradaki okçu sağlığını %5, intikal hızı %5 ve beceri hasarı yüksektir ve okçular bundan gayet memnun olacaklar. Süvarilerde özel birimimiz Arabistan olacak ve direkt kral, yani medeniyetin buff'ları almak istiyorsanız Almanya'da kalabiliyorsunuz. Çünkü Almanya'nın buff'ları gayet güzeldir. Almanya'yı seçmiyorsunuz arkadaşlar, Bizans'ta olabilir ama bu tamamen size bağlıdır yani. Benim söylediklerim çift medeniyetlerde bu kadardır.
Umarım bu video gerçekten faydası olmuş olabilir. Arkadaşlar bu medeniyetleri değiştirmek için, bu medeniyetleri göstermek için bir ton daha cevher harcadım. Ve böyle bir şekilde gösteriyorum. Hatta bunu da son olarak size göstereceğim ki hiç kimse bunu da unutmasın. Burada eğer ki bunun üstüne tıkladığınız süreçte böyle bir şey yaparsınız. Onaylayı basarsınız arkadaşlar. Böyle bir şekilde tekrardan geri geliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi yani o medeniyetin buff'ları sizin elinizde kalmamıştır arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi sadece artık Viking'in hem özel birimin hem buradaki tabii ki buff'ları kullanıyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. İlk faydalı olduysa birer tane beğeni ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmak ve abone olmak ücretsizdir. Karo'yu desteklemeyi hiçbir şekilde aksatmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.